Derin bir nefes al ve şimdi gözlerini kapat. Sana bu gece başıma gelen gerçek mi, rüya mı, hala anlayamadığım bir şeyi anlatacağım. Her şey bir kütüphanede başladı. O gün hava hafif yağmurluydu. Şehri tanıdığım o gri ve sessiz melankoli sarmıştı. İçimde bir ağırlık vardı. Ne bir şey yapmak istiyordum ne de bir yere gitmek. Ama garip bir şekilde kendimi yıllardır adını bile anmadığım eski kütüphanenin önünde buldum. Kapısı ağırdı. Eski demirden yapılmış. Açarken çıkardığı gıcırtı içerisinde hala zamanı yavaşlatan bir şeyler olduğunu fısıldar gibiydi. Adımlarımı yavaşça attım. Tahta zemin sessizliğin içinde hafifçe inledi. Raflar göğe kadar yükseliyordu sanki. Her biri tozla kaplıydı. Ama her biri sanki bir sır saklıyordu. Neden bilmiyorum ama o gün hep uzak durduğum arka koridora yöneldim. Gölgelerin biraz daha yoğunlaştığı, lambaların daha soluk olduğu o bölüme. Orada bir şey beni çağırıyordu. Ve sonra onu gördüm. Eski, deriden bir kapak. Ne bir isim vardı üstünde, ne bir yayın evi. Tozun altına gizlenmiş gibi kimse görmesin ister gibi bir rafın en altına sıkıştırılmıştı. Elimi uzattım. Kitaba dokunduğum anda içimde garip bir sızı hissettim. Sanki zaman o an hafifçe duraksadı. Sayfalarını çevirdikçe içerideki yazıların bazıları solgundu, bazıları ise parlıyor gibiydi. Ve bir sayfada incecik, zar zor seçebilen bir sembol vardı. Saatle göz arasında bir figür. Altında ise şu yazıyordu: zaman bir çizgi değil, bir halkadır. Kapanan göz, açılan kapı olabilir. Kafam karıştı ama merakım ağır bastı. Kitabı yanıma aldım. Sessizce kütüphanenin arka köşesinde cam kenarındaki koltuğa geçtim. Yağmurun cama vuran sesi kelimelere eşlik etmeye başlamıştı. Bir sayfa daha çevirdim ve gözlerim karardı. Sanki bir anlığına bulunduğum yer yok oldu. Sessizlik derinleşti. Gözlerim tekrar açıldığında artık kütüphanede değildim. Burası çok tanıdık ama tamamen yabancıydı. Aynı koltuk, aynı cam ama dışarıda at arabaları geçiyordu. İnsanlar eski giysiler içinde ellerinde gazetelerle dolaşıyorlardı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Kitap hala elimdeydi ama şimdi kapağında bir yazı belirmişti. Hoş geldin. Bu zaman sana ait değil ama seni bekliyordu. Panik oldum çünkü garip bir şekilde burası bana huzur veriyordu. Zaman sanki daha yumuşaktı burada. İnsanlar birbirine gülümsüyor, sokakta çocuklar oynuyordu. Hayat daha yavaş, daha anlamlıydı. Bir banka oturdum, kitabı açtım. Her sayfa beni bir başka ana götürüyordu. 1902, bir parkta yürüyen bir kadını izledim. 1923, bir kitapçı dükkanında eski haritaları karıştıran bir adamla konuştum. 1940, bir tren garında ayrılıkların sessizliğini duydum. Her an bana bir şey öğretiyordu. Zaman aslında sadece saniyelerden ibaret olmadığını, anıların, kokuların, hislerin biriktiği bir nehir olduğunu. Sonra kitap yavaş yavaş ağırlaştı. Elimde tutması zorlaştı. Sayfalar kendi kendine kapanmaya başladı ve bir gece kütüphanedeki o koltuğa geri döndüm. Hala yağmur yağıyordu ama her şey farklıydı artık.
O günden sonra zamanla ilişkime bir şey oldu. Daha yavaş yaşamaya başladım. İnsanlara daha çok baktım. Duygularımı bastırmak yerine yaşadım. Çünkü biliyordum her an aslında geçmiş ve gelecek arasında ince bir kapıydı. Ve o kapıyı aralayan o yasaklı kitaptı. Şimdi bazen kütüphaneye tekrar gidiyorum. Kitabı yerine koydum. Biliyorum bir gün yeniden açılacak. Ve bu kez yanında sen de olacaksın belki.